Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde timer'ları inceleyeceğiz. Timer'ları iki ders olarak böldük. Bugün time on ve time off'u beraber inceleyeceğiz. Diğer iki dersimizde sağ tarafta da timer operations kısmında görmüş olduğunuz gibi TP ve ton ray'i birlikte inceleyeceğiz. Hemen elinde simülasyon olarak PLC olmayan arkadaşlara simülasyon olarak ve gerçek PLC olarak nasıl işlem yapacağınızı anlatacağım. Şu anda ben az önce online olarak bağlıydım sisteme. Arkadaşlar şimdi burada time on olarak sağ tarafta görmüş olduğumuz time'unu buraya sürükle bırakla alıyoruz. Bize bir database oluşturuyor arkadaşlar. Bunu biraz sonra detaylı olarak anlatacağım size. Buna timer 1 diyoruz. Timer 1'imize onay verdik. Şimdi burada hem simülasyon olarak hem de PLC'de gerçek hard olarak girişlerden çektirebilmek için timer'ı iki tane giriş oluşturuyorum. Birisi M0.0 olsun. Hemen aşağısına bir branch ile arkadaşlar köprü vasıtasıyla. Evet, buna da dijital giriş 1 diyelim arkadaşlar. Dijital giriş 1'imizi seçelim. Evet. Bir tane de çıkış oluşturalım. Bu çıkış hem simülasyon olarak yapacağımız için 0.1 diyelim buna. Hem de gerçek bir çıkış olarak PLC'ye de biraz sonra yükleyeceğimizden dolayı onu da PLC'nin dijital çıkış birine bağlayalım. Şimdi TimeOn'u beraber tanıyalım. TimeOn nasıl çalışıyor? Normalde in kısmı giriş oluyor, Q kısmı çıkış oluyor. PT kısmına ne kadarlık bir süre giriliyor. Saniye, dakika ve saat olarak girebilirsiniz. Saatte S harfini kullanıyoruz. Mesela 5 saniye olsun. Pardon, saniyede S harfini kullanıyoruz. 5 saniye. Dakikada M harfini kullanıyoruz arkadaşlar ve saatte de H harfini kullanıyoruz. Şu anda saniyeyi kullanalım biz. 5 saniye olarak timer'ımızın süresini belirledik. ET ne işe yarıyor? ET de geçen süreyi arkadaşlar. Timer aktif olduktan sonra ne kadarlık bir süre geçiyorsa bu ET'den aktif olarak izleyebiliyorsunuz. Hemen aşağıya arkadaşlar şuradan kopyalamayla time off'umuzu da yazalım. Time off'umuz için şuradan time on'un üzerine gelip buradan time off olarak bakın 4 tane timer seçeneğimiz var. Zaten hepsini seçebiliyorsunuz. Time off'u seçiyorum. Time off 1'e de şuradan 2 diyelim database'ini değiştirmek üzere. Bakın timer 2'yi de db2'yi verdi bize. Tamam dedim. Şurada da girişlerimizi değiştirelim. Bunu M0.2 diyelim. Evet. Şuradan da dijital giriş 2'mizi kullanalım arkadaşlar. Şurada da yine M0.3 diyelim. Dijital çıkış olarak da 2'yi time off'a verelim. Şimdi simülasyon olarak yüklemeyi önceki derslerden hatırlayacaksınız. Start simülasyon simgesini tıklıyoruz. Programda PLC sim olarak göründü. Start search diyoruz arkadaşlar. Ve simülasyon olarak CPU'yu buldu. Load kısmından yüklüyoruz. Kendisi compile ediyor. Evet arkadaşlar. Start diyoruz. Bir taraftan da bu watch table'ımız üzerinden şöyle yapalım. Ekranımızı kolaylık olsun diye ikiye dikey olarak bölelim. Şunu da kısalım. Arkadaşlar şuradan tagleri sürükle bırakla watch table yani izleme tablomuza ekleyebiliriz. Dijital giriş birimizi de atalım. Daha sonra çıkışlarımızı da şöyle hemen sürükle bırakla çıkışlarımızı da atalım. Dijital çıkış birimizi de atalım. Şimdi de timer'ın db'si içerisinden bakın timer yazdığım zaman timer 1'in db1'in içerisinden in girişi oluyor. Q çıkışı oluyor. PT verdiğimiz set değeri. ET de arkadaşlar geçen süreyi gösteriyor. Şimdi burayı da online alalım. Görmüş olduğunuz gibi burayı da bir online'a şöyle tıklayalım. Online'a aldım.
Şimdi arkadaşlar buradan tek 8'i verdiğim zaman timeOn fonksiyonumuz için timer'ımızın bakın şurada görüyorsunuz 5 saniye saydığını görüyorsunuz. 5 saniye sonra çıkışını oluşturdu. Timer'ı bıraktığım zaman çıkışı hemen kestiğini görüyorsunuz. Burada bir aşağıya bir network daha açalım. Network'te size bir şey daha göstermek istediğim için bakın bir kontak koydum ve bir tane daha output seçelim. Bu da dijital çıkış 3 olsun arkadaşlar. Bakın burada timer db'sini buluyorum. Buradan Q'yu yani direkt çıkış kontak olarak kullanımını göstereceğim size arkadaşlar. Buradan download the device software only changes'ten direkt programımızın son halini yüklüyoruz. Şimdi tekrardan timeOn fonksiyonumuzu deneyelim. 1 dedik. 5 saniye sayıyor arkadaşlar. 5 saniyeden sonra çıkış oluşturdu gördüğünüz gibi ve aşağıda da bakın timer 1 db'sinin içerisinden Q çıkışının aktif olduğunu görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunu keselim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani PLC lojik operasyonlarda timer çok önemlidir. Yani örneğin mesela belli sinyallerin gelip de belli bir sürenin geçtikten sonra bir çıkışın aktif olması istenebilir. Veyahut da bir timer sayarken onun belli sürelerinde çıkışlar oluşturulması istenebilir. Timer demiş olduğum gibi lojik operasyonlarda çok önemlidir. Bunu güzel pekiştirmeniz adına program olarak da yükleyeceğim birazdan. Şimdi de timeoff'u inceleyelim arkadaşlar. Bakın timeoff'a 1 olarak çıkış oluşturdum. Direkt çıkışı aktif etti gördüğünüz üzere. Ama çıkışı kestiğim an çıkışı yani kendi çıkışını hemen kesmiyor. 5 saniyelik bir süresi var. 5 saniye dolduktan sonra arkadaşlar bakın çıkışı kesti. Şimdi isterseniz onu da şöyle gösterebiliriz timer'ını da. Hani timer 2'nin sadece fonksiyonlarını şurada gösterelim. Draw diyelim. Şunları yapıştıralım buraya. Bunları da timer 2 yapalım arkadaşlar. Buradan da izleyebilirsiniz. Şimdi simülasyon modundan çıkacağım. Elinde PLC olan arkadaşlar için de şu anda PLC'ye yükleme yapacağım. Offline dedim. Buradan da simülasyon modumu kapatıyorum. Şimdi PLC'min üzerine geldim ve aşağı ok işaretiyle PLC'mizi gerçek PLC'mizi şu anda elimizde olan PLC'mize Start Search'ten arattırıp evet buldu. İlgili yüklememizi yapıyoruz. Şu anda compile ediyor programı. Bir hata yok. Yoktan check ettik. Evet arkadaşlar programımız tamamlandı, yüklendi. Şimdi online diyelim. Dersimiz online oluyoruz. Şu anda her iki tarafı online'a aldım. Şimdi arkadaşlar ilk önce time'ını dijital giriş 1 olarak görmüş olduğunuz üzere birinci çıkışımı verdim. Bakın 5 saniye şu anda sayıyor. Birinci timer'ımız 5 saniyede olduktan sonra görmüş olduğunuz gibi hem 1 hem de 3 çıkışları aktif oldu. Niye? Çünkü timer'ın da DB'sinden hatırlayacağınız üzere şurada bir çıkış oluşturmuştuk. Yani 1 ile 3 nolu çıkış şu anda dijital giriş 1'e bağlı. Ben bunu kapatıyorum. Bakın çıkışım kesildi. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı işlemi de timeoff'a uygulayalım. Dijital giriş 2'yi veriyorum arkadaşlar. Direkt ikinci output'umuzun çıkış verdiğini gördünüz. Şimdi bunu kestikten sonra hemen kesmeyecek. Timeoff girişi kesildikten sonra üzerindeki girilmiş olan süre kadar bekler. Ve bakın görüyorsunuz yukarısında da ET'yi buradan da izleyebiliyorsunuz. Buradan da görebilirsiniz. Bakın ne oldu? Çıkışı kesti. Evet arkadaşlar. Şimdi burada anlatmak isteyeceğim şey şu. Timer'lar önemli. Burada mesela belli bir süre verildiği zaman onun işte 5. saniyesinde bir çıkışı aktif et, 10. saniyesinde diğer çıkışı aktif et gibi işlemler yapabilirsiniz. Bu da ilerleyen derslerde compare karşılaştırma komutlarında detaylı olarak anlatılacak. ET'deki değeri aktarabileceksiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Etrafınızdaki arkadaşları da bizleri tavsiye ederseniz çok seviniriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.